Tamam. Agalar SA. Bugün neredeyiz? Bugün Bayraklı Tokiler'deyiz. Yanımızda kim var? Yeni motorum R7 var. Bir hafta aradan sonra merhaba. Introyu çektiğim yerde videonun devamını çekemedim teknik aksaklıklardan dolayı. Bugün yanımda kim var? Ninja 500 gece gazlamasından tanıdığımız Eser 250 Emre var. Evet, merhaba arkadaşlar. Peki bu videoda neler konuşulacak? Tabii ki R7 inceleme çekmiyorum. Hislerimi, beklentilerimi, neden Razik, neden R7, neden 2 Naked'dan sonra R7 bunları konuşacağız. O zaman başlayalım. Ve ilk motorum Honda CB250R. Sonrasında MT-25'ten sonra Ninja'yı saymazsak niye R7 aldım? Aslında Ninja 500'e sahip olmasaydım MT-07 düşünüyordum. Ama Ninja 500 bir tık aklımı çeldi. Razik'e genel olarak alıştım. Bir ara motor oldu benim için. O yüzden Razik'ten yürümek istedim. Ve sıfır fiyatı olarak R7 MT-07'den daha ucuz olduğu için bunu tercih ettim. Motoru almadan önce bayiye gitmek, bayiyle görüşmek, gün saymak, motoru teslim almak, teslim almaya giderken yaşadığım duygu tarif edilemez. Acayip güzel bir duyguydu. Hele o R7'yi bayiden çıkardığım an, yani R7 olması önemli değil, sıfır motorunu o an bayiden çıkarmak çok güzel bir his. Ve ben de şunu fark ettim, R7'yi aldıktan sonra MT-23'teki apaçiliğim, çılgınlığım öldü. Neden öldü? Motorun tehlikeli olması, şakaya gelmeyecek olmasından değil aslında. Bir tık A sınıfı ehliyete girdiğinizde bu duyguya sahip oluyorsunuz. Ben de onu fark ettim. Böyle büyük CC motora bindiğinizde bir ağırlığınız oluyor. Biri size rollendi, cevap vermeye tenezzül etmiyorsunuz. Bu cidden çok güzel bir his. Ve 250 cc veya A2 sınıfından ayrılmak paha biçilemez bir duygu. Ben de onu fark ettim. O yüzden çok mutluyum. Motorda tabii ki artıları olduğu gibi eksisi var. Onlara videoda değineceğim. Şimdi ufaktan teknik özelliklere, beklentilerim neydi, nelerde şaşırdım onlardan bahsedeyim. En büyük istediğim olay debriyajsız, saf güçle, gaz çevirmeyle tekere gelmesiydi. Onu da yapıyor. Eski motorum Ninja 500 yapıyordu birinci viteste. Bu da birinci viteste yapıyor. Ama ikinci viteste bir tık böyle gidonu kendine çekmeye ihtiyaç duyuyor. Zıplamaya demeyeyim de kaymaya, şöyle yapmaya ihtiyaç duyuyor. Ben bu motoru ikinci viteste böyle sadece gaz çevirmeyle tekere gelir diye düşünüyordum. Ama sanırım Razik olduğu için 0.7'ye göre biraz daha farklı. Ya tabii ki bir zahmet farklı olsun. Çünkü tork aralığı MT-07'ye göre biraz daha üstte. O yüzden ikinci viteste biraz debriyaj istiyor. Beklentim ikinci viteste teker yapmasıydı. Debriyajsız pek kalkmıyor. Kendimize çekmediğimiz ve zıplamadığımız sürece. Tek beklentim bu mu diyecekseniz, ya tabii ki herkes tekeri merak ediyor, bu motorun saf gücü merak ediyor, o yüzden ilk buna değindim. Yapmasam ne olur? Yani şimdi CP2 milyona biniyorsanız değinecek önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Ben de çok merak ediyordum çünkü. Şimdi genel olarak değineceğim konuları ChatGPT'den yardım alıyorum. Oturuş pozisyonu, şehir içi uzun yolu kullanım, ses titreşim, tork güç kıyaslaması, kimler için uygun, kimler geçebilir, hangi motordan geçmeli, ufak ufak eksiler ve artılar, bunların hepsini değineceğim. Şimdi lastiklerden başlayalım. Lastikler cidden çok güzel. Benim ilk 3 Japon motorumda da Dunlop vardı. Bunda da Dunlop sanıyordum da Dunlop değilmiş. Bridgestone S22'ymiş. Ya S22R ya da S22 olması lazım. Cidden çok güzel lastikler. Arkası 180'e 55, ön ise 120'ye 70. Lastikler kadar frenler de çok önemli. Ama frenler bir tık garip. Arkada Nissin, önde Yamaha, ön üst merkezde ise Brembo var. Frenleri cidden çok iyi. Diskimiz çift disk ve 298 mm. Çift disk önemli olduğu kadar çapının genişliği de önemli. Şimdi çoğu motor, çoğu 250 cc'de özellikle çift disk var. Ama boyut küçük olduğu zaman çapı bir önemi kalmıyor. Şahsen Ninja 500'ün tek diskti ama 310 mm olduğu için
En az bunun kadar frenleri iyiydi. O yüzden frenler ve lastikler çok başarılı. R6, R1 kadar olmasa da bayağı bir sportif oturuş pozisyonu var. R9'u bilmiyorum, yeni çıktı piyasaya. Ama acayip sportif, bayağı bir yatıyorsunuz. Şoför selesi bayağı bir geniş. Yani arkaya kay yani boşluk bitmiyor, bayağı bir yer var. Full yatabiliyorsunuz. Bayağı bir yatay pozisyona geçebilirsiniz motorda. Acayip bir spor oturuş pozisyonu var. R2'ye geçince şöyle bir şey fark ettim. Naked'da daha az rüzgar yiyorum. Ne alaka diyeceksiniz. Bu motora yatmadığınız sürece Naked'dan daha fazla rüzgar geliyor. Ne alaka? Çünkü önde biriken rüzgar direkt kafanıza sekiyor ön camdan dolayı. Yattığınızda ise sürekli top speed gider gibi yatmadığımız için bir tık beni rahatsız etti bu konu. Duruşuna geçecek olursak Instagram'da bir meme var. Dekor diye. Harbiden dekor. Bir yere gittiğinizde, bir kafeye park ettiğinizde acayip baktırıyor. Bütün gözler sizde oluyor. Bu da şoförü, kullanıcıyı tatmin ediyor. Cidden çok yakışıklı bir motor. Yakışıklıya gelirsek motor yandan çok güzel. Arka çaprazdan çok güzel. Arkadan çok güzel. Arkadan zaten R1, R9, R6 hepsine benziyor. Kuyruk tipi aynı. Ama ön tarafa gelecek olursak ön tarafı hem küçük hem de R125 ile aynı. Bunun da sebebi Gündüzler'in iç tarafı doğru kıvrımlı olması diye düşünüyorum. Şöyle değil de şöyle olsaydı ve mercek de çift olsaydı bu motorun abilerinden bir farkı kalmazdı. Peki bu motor şehir içinde ideal mi? Kesinlikle ideal. Şehir içinde aldığımız zevk bambaşka. Girmese çıkmasa alt devir torku, üst devir torku cidden çok güzel ayarlamışlar. 0-7'den çok bir fark yok. Acayip güzel. Ama motora bindikten sonra 1-1,5 saat sonrasında çıtırdan bel ağrıtıyor. Yani sürekli sol elimi bırakıp tek ele sürmüşlüğüm çok var. Ama bu görüntüye değer mi? Tabii ki de değer. Bu saatten sonra dekor baba piyasa. Motorun hem sesi hem boyutu fotoğraf ve videolarda çok kötü çıkıyor. Fotoğrafta çok küçük, videoda ise sesi çok az geliyor. Ama canlıda gördüğünüzde motorun ne kadar büyük olduğunu, sesinin ne kadar tatlı olduğunu stok olsa bile anlıyorsunuz. Bir çıtırdan ses dinletelim. Motorumuz kaç derecede? 60 derecede. Biraz da alt devir torkunu dinleteyim. Bu motorda bu ses güzel. Bırt bırt bırt. Kesicisi de böyle. Şimdi MT25 ve R25 bana göre bu motordan daha çok bağırıyor. Zaten devir olarak bu 11.000 devir. Onlarda 14.000, 15.000 ne olması lazım. Bu motordan rateline sesi beklemeyin. Bu motor 11.000 devir. CP2 bloğu. Bunda tork var. Tork sesi var. Ve bu da cidden trafikte, alt devirde güzel hissettiriyor. Stok sesi yani bir yerden sonra tatmin etmeyecek ama düşünmüyor değilim. Şimdi kalan konuları seyir esnasında çekeyim. Hem siz sıkılmayın hem de kamera durmadan kapanıyor olduğu yerde sıcaktan. Şimdi tekrar bir marş basalım. Ufaktan size teker yapayım şurada. Teker böyle de dere uçmayak. Şimdi motoru 15 Mayıs'ta aldım. Şu an 20 Haziran. Hemen kilometresine bakalım. Evet, şu an şansınıza tam 2000'de. Rodajı Yamaha İzmotor'a yaptım. Rodajdan önce 6.2 yakıyordum. Cidden çok fazla yakıyordu. Rodajdan sonra düşecek dediler. Ben pek inanmadım. Nedeni ise zaten rodaj bitince motoru sıkıştıracağız, zorlayacağız. Rodajdan sonra yakıt düşse bile benim motoru yormamla nötrlenir diye düşünüyordum. Rodajdan sonra motoru yormama rağmen yakıt, hemen bakalım tekrar, 5.4'e gerilemiş 6.2'den. Cidden
İyi bir fark. Ve motordaki ekran özelliklerinde şunu fark ettim şimdi. Ortam sıcaklığı ve motor sıcaklığı var. Motor sıcaklığı 86 derece. Ve şu an ortam sıcaklığı ise 40 derece gösteriyor. Saat 8'i çeyrek geçiyor. 20 Haziran. Bu havanın 40 derece olmanın ihtimali yok. O yüzden her şeye güvenmemek gerekiyor. Buradaydı, burada. Motor şehir içinde sıcakta duruk kalklı trafiklerde 100-105 dereceye çıkıyor. Ama sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Sıkıntı olmaz diyorlar. Yani niye olsun ki? Gaz açtığın zaman sabit 80 derece, 82 derece, 83 derece oynuyor. Ama motorda siyah olduğu için ben çok sıcak havalarda sürme taraftarı değilim. Emre nerede? Aynalara gelelim. Aynalar keşke R6 gibi, R1 gibi, R9 gibi sinyalli olsaydı ama yani hop, bu nasıl çıkış? Ama motor çok boş bir motor. R25'in 700 cc versiyonu diyebiliriz. O yüzden yani ne traction kontrolü var ne bir şey, ABS'den başka hiçbir şey yok. O yüzden böyle bir özellikle bir motora sinyalli ayna beklemek saçma olur. Bir eksisi bu. İkinci eksisi ise ekran siyah. Siyah olduğu için güneşli havalarda hiçbir şey göremiyorum. Hele güneş arkadan vuruyorsa ekran hiçbir şey göstermiyor. Motorun genel olarak bana yaşattığı hissiyat, duygudan memnunum. Motora aldığım aksesuarlardan size bahsedeyim. Ön camla başlayayım. Ön camda iki çeşit var. Grenache gibi simsiyah olan modeli ve şeffaf siyah olanı. Tabii ki de bu motora simsiyah gider ama video çektiğim esnada siz yolu buradan görüyorsunuz ve tam siyah olduğu zaman yol hiç gözükmüyor. Sadece ekran gözüküyor. O yüzden video için, sizin için şeffaf siyah aldım. Ve kameradan dolayı çenemi tam koyamadığım için, tam yaslanamadığım için tam yatar pozisyona geçemiyorum. Onu söylemeyi unuttum az önce. Aldığım aksesuarları sayayım, devam edeyim. Quick Shifter. Tabii daha hiçbirini takmadım. Evde bekliyor, hepsini birden takacağım. Shifter, ön cam, tank pad, takoz, aks koruma, takoz sticker, Yamaha sticker'ı. Aksesuar diye saydığım şeye bak. Çakar stop, kısa plakalık, ilk aldığım orta hesapla kaldırma vidası aparatı. Onu taktım intro için. Başka da aklıma gelen aksesuar yok. Bu niye burada? Bak sen gelirsen ben dönemem. Bu motorda MT-25'te yaptığım gibi, diğer motorlarımı yaptığım gibi apaçilik yapmayacağım, çok lastik yapmayacağım, çok yanlamayacağım. Sebebi ise artık şakaya gelinmez, lastikler öneme biniyor. Ama şunu yaparım yani. Sarıyor kanka, ne tekeri. Size 2 vites hızlanmayı göstereyim. 65'teyim. Bayağı bir seri. Abi anlatacak pek bir şey yok. Aklıma da gelmiyor şu an. Büyük ihtimal editlerken keşke bunu falan deseydim diyeceğim. Genel olarak çok memnunum. Ve buna minimum 2 sene binmeyi planlıyorum. Neredeyse her sene motoru değiştim. Buna uzun süre binmeyi planlıyorum zaten. Borcu da pek o kadar kolay ödenecek gibi değil. Öyleli. Şimdi Bostanlı'ya geldik. Biraz oturalım, muhabbet sohbet edek. Polis, burada hep polis oluyor ya.
kapanışı burada yapayım. Evet, video bu şekilde. Daha ileri sizlerin olsun. Motordan çok memnunum. Allah kaza bela vermeden sürmeyi nasip etsin. Hoşça kalın. Like atmayı unutmayın. Bay bay.